Beni dünyanın her bir yerinden seyreden vatanımın güzel insanlarını saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Bugün günlerden pazar 26'sı Ocak ayındayız. Bugün Miraç Kandili. Değerli seyirciler, hepinizin Miraç Kandili hayırlı uğurlu olsun. Bugünkü haberimiz Türkiye'den geliyor. Biliyorsunuz geçen de bir video hazırladım. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan açıklama yaptı. Bundan sonra dedi trafikte kurallara uymayanlar hatta kaza anında arabadan öfkeli şekilde inip de kavga çıkarmak isteyenlerin ehliyetlerini elinden alacağız diye bir açıklama yaptı. Ve söyledi ki kurallara uymayanların ileride cezaları daha da yüksek olacak ve para cezaları daha da yüksek olarak kesilecek diye bildirdi. Adana'da dün bakın neler oldu, neler bitti. Tansiyonlar çıkıp indi. Size bir ses konuşması hemen hazırladım. Trafik kontrolü anında arabadan indirilmiş bir şoför şöyle bir öfkeli konuşma yaptı. Neden ceza yediniz? Neden ceza yediniz? Bana ne kardeşim, ne çekiyorsun? Hayırdır ya? Çekerim, işimi yapıyorum ben. Kimsiniz siz? Gazeteciyim. Sordunuz mu? Neyi sorduk mu? Sorunca sorun mu çekiyorsunuz? Böyle bir şey var mı ya? Sormamıza gerek yok ki. Nerede gerek varmış? Kamuya açık bir alan Her istediğimiz kamuya gibi. açık ya. Herkese çeker mi böyle ya? Olmuyor. Değerli seyirciler, bir konuşma daha var. Tabii ki ceza çok yüksek olduğu için biraz sonra rakamlara da geleceğiz. Olur mu arkadaşlar? Orada teyzeye yol verdim diyorum size ya. Durum indirimi vardır. Ya niye verirsen verin, tamam ya. Boşuna yapıyorum demek ki size. Böyle bir şey olabilir mi ya? Ya teyzeye yol vermişim, durmuşum orada ya. Bir daha yapmayayım o zaman, tamam. Evet, duydunuz değerli seyirciler. Ben diyor teyzeye yol verdim diyor. Yalnız ne söylerse söylesin bu kontroller sisteme alınıyor ve şimdi hemen değerli vaktinizi kaybetmeden habere geçmek istiyorum. Yayaya yol vermeyince ceza kesildi. Siz şaka mısınız ağabey dedi. Adana'da seyyan trafik denetimleri sırasında drone görüntülerinden yayaya yol vermediği tespit edilen sürücüye 4512 TL ceza kesildi. Değerli seyirciler, bunu euroya çarptığınız zaman 100 eurodan fazla yapıyor. Bugünkü tarihte. Hatta 100 franktan da fazla yapıyor. Ceza miktarını gören sürücü polislere siz şaka mısınız ağabey diyerek tepki gösterdi. Türkiye'de 100 euro normal çalışan bir işçi için büyük para. Hele emeklilik maaşından geçinecek abilerimiz için daha çok büyük bir para. Adana'da İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, trafik lambası olmayan yaya geçitlerinde bekleyen ya da yolun karşısına geçmek isteyen yayalara yol vermeyen sürücülere yönelik uygulama başlattı. Trafiğin yoğun olduğu Bülent Angın Bulvarı'nda konuşlanan ekipler yayalara yol vermeyen sürücüleri drone'la tespit etti. Değerli seyirciler, bu drone'la tespit etmesi kameradan görüyorlar. Polis hemen ilerideki noktaya telsizle haber veriyor. Filanca araba, rengi şu, plakası şu, durmadı. Ve ileride polis sizi durduruyor. Şimdi polis durdurdu. Ben teyzeye, vatandaşın söylediği gibi ben teyzeye yol verdim. Ben şöyle yaptım, ben böyle yaptım. Yani sökmüyor. Hepsi hava gazı. Unutun. Çünkü drone onu çekiyor, videoya çekiyor. Yani tespit var. Herhangi bir ödemezseniz mahkemeye kadar giderseniz kaybedersiniz. Çünkü polisin elinde delil var. Onun için hiç fazla baş ağrısı yapmadan, tansiyonları daha da fazla çıkarmadan cezayı ödemek. En iyisi kurallara uymak diyorum ben. Ekipler tek tek durdurdu. Uygulama kapsamında 21 araç. İhlallerin tespit edildiği noktanın ilerisinde polis tarafından durduruldu. Sürücüler polise itiraz ederek cezadan kurtulmaya çalıştı. Bazı sürücüler yayaları görmediğini, bazıları da yayalara yol verdiğini söyledi. Bu sırada zaman zaman tansiyonlar yükselip indi. Biraz evvel de konuşmadan
anlaşılmıştır. Abimiz biraz sinirlenmiş, biraz da şok olmuş herhalde para cezasını görünce, onun için öyle bir tepki göstermesi yaptı. Ceza kesilen sürücülerden biri ceza miktarını duyunca şaşırarak "Siz şaka mısınız ağabey? Ben durdum orada, yaya da geçti" dedi. Evet, şimdi ne kadar dil döksen hepsi çaba. Daha sonra kendisini görüntüleyen gazetecilere dönerek "Meşhur mu oluyoruz, hayırdır? El mi sallayalım?" ifadelerini kullandı. Başka bir sürücü ise "Camideydim. Namazdan çıkıp geldim ben. Teyzeye yol verdim. Neden vermeyeyim? Boşuna duruyoruz demek ki. Bir daha yapmayayım o zaman" diye konuştu. 21 sürücüye ceza kesildi. Yaklaşık bir saat süren uygulamanın sonunda yayalara yol vermeyen 21 sürücüye 4.512'şer lira idari para cezası kesildi. Değerli seyirciler, 21 araç yayada durmuyor. Toplam hesapladım 94.752 TL yapıyor. Vatanımıza hayırlı uğurlu olsun diyeyim. Çünkü mecburlar ödemeye. İsviçre şöyle değerli seyirciler, biz İsviçre'de gerçekten yani polisten korktuğumuz kadar galiba bir Allah'tan korkarız. Başka bir şeyden korkmayız. Burada cezalar o kadar yüksek ve o kadar peş peşe var ki size şunu söyleyebilirim. Aynı caddede 500 metre arayla radarlar arkası arkasıya var. Beni orada çekti şimdi basayım dersen 500 metre sonra tekrar seni radara çekebilir. Ve burada kanun öyle ki öyle bir alışmış ki daha adam yayaya 3 metre 5 metre kala anlıyorsun o yayadan geçecek. Biz frenlemeye başlıyoruz. Yani ayağımızı gazdan çekiyoruz. Yaya geçmek isterse duruyoruz. Baktın gördün öbür tarafa doğru gidiyor. Gene tekrar gaz vererek normal olarak devam ediyoruz. Yani o kadar kanımıza işlemiş ki bu, biz duruyoruz. Ve burada yayada durmadın mı bakmam lazım ama sanırım 250 frank cezası. Burada da 250 frank inanın bana iyi para, 100 frank da iyi para. Yani durup dururken 100 frankı neden ona vereyim ki? Gider eşimle 100 franka lokantada keyif yapar, karnımı doyururum. Veyahut da torunuma bir hediye alırım veyahut da onun kumparasına atarım. Veyahut da başka bir yere yardım ederim o parayla. Daha fazla ihtiyacı olanların. Evet değerli seyirciler, dikkat edelim. Bakın Türkiye'de de kanunlar var, kurallar var. Uymamız lazım bunlara. Yayayı korumamız lazım. Ben bunu çok doğal görüyorum. Ve hepimiz kurallara uyarsak Türkiye'de de trafikten ölen sayısını aşağı şiddetli bir şekilde indireceğimizden inanıyorum. Çünkü değerli seyirciler yani sırf ölümle değil ve ağır sakatlananlar da var. Bunlar ömür boyu ondan sonra yardıma ihtiyaçları var. Mağdur kalıyorlar. Yani onun için yani bu hem insanlar için iyi değil hem de maddi durum için iyi değil. Bunlar hep masraf. Onun için gelin hep beraber kanunlara uyalım. Yayada durulacaksa duralım. 50'lik yerde 150 ile gitmeyelim. Bilhassa makas atmayalım. Çok tehlikeli bir şey. 80'lik yerde ben 80 gidiyorum. Arkamdan 180 ile geliyor. Makas atarak. Beni solumdan mı geçecek, sağımdan mı geçecek, üstümden mi geçecek, altımdan mı geçecek bilmiyorum. Artık yani değerli seyirciler gerçekten o kadar çok söylenecek şey var ki içime bir döksem inanamazsınız. Artık Türkiye'ye gittiğim zaman soldan mı gideyim, sağdan mı gideyim ben de şaşırıyorum. Lütfen, lütfen, lütfen kanunlara uyalım. Lütfen. Yorumlar açık. Yazabilirsiniz düşündüklerinizi. Her zamanki gibi lütfen küfür etmeden, hakaret etmeden kimseye. Yorumlar açık yazabilirsiniz. Hakaret ederseniz, küfür ederseniz Google zaten birinci kontrolda %80'ini siliyor. İkinci kontrolda %95'ini siliyor. %5'ini görmezse ben siliyorum. Evet, doğru duydunuz. Ben siliyorum.
Bu kanalda ben küfür kabul etmiyorum değerli seyirciler. Hepinize hayırlı uğurlu bir pazar günü diliyorum. Tekrar hayırlı uğurlu Miraç kandiliniz olsun. Kendinize dikkat edin, sıhhatinize dikkat edin. Sıhhatli kalın, benimle kalın. Hoşça kalın. Murat.